vefat eden PKK gerillalarının cenazeleri kimsesizler mezarlığına giderek kimlik tespiti yapılmadığı durumlarda kimsesizler mezarlığına gömülür. Genel olarak başka şehirlerde yaşamını yitirip de kimsesizler mezarlığı gibi mi ya da ailelerine teslim edilmeyen cenazeler mi getirilip buraya gömüldü? Hazır Kilyos mezarlığına gelmişken arkadaşlar, tepede de Bingöl'de teröristlerin yattığı gizli bir mezarlığı devletimiz buluyor. Adli tıpa alıyorlar, İstanbul'a getiriyorlar kemikleri ve organları, kalan bedenleri. Adli tıpta inceleme sonrası da saklama kapları oluyor ya, plastik. Kemikleri falan onun içine saklıyorlar. Sonra o saklama kabıyla beraber hemen burada, şu an gittiğimiz bölgede kimsesizler mezarlığına defnediyorlar saklama kabıyla. Kemerini tak. Şimdi size o teröristlerin arkadan tak oğlum, bir şey olmaz. Sesi olmayanlar, LGBT üyeleri de var burada. Ailesinin, eşinin, dostunun sahip çıkmadığı kişiler de burada yatıyor. Dediğim gibi o teröristlerin kemikleri, bedenleri de burada. Kimisinin de bedenlerini geri almışlar. Buram. Aynen bak, bura kimsesizler mezarlığı. Niye ya? Niye inmiyorsun oğlum? Abi baksana, o ürküteceğim. Lan ne ürkütücü, şu yazıya bakacağım önce, şurada bir şey yazıyor. Bekle, geliyorum. Kimsesizlere gideceğiz. Ürkütücü mü? Ya. Bak burada kimsesizler yatıyor, tamam mı? Bir de teröristler yatıyor. Baksana, hiç taş yok. Semih Çelik'i niye buraya gömmemişler? Ailesi sahip çıkmış oğlum. Ferdi Uslu, o kim? Bak bunlar hep kimsesizler ha. Numara sade ama bunun üstünde de kaç kişi yatıyor? 21 numarada mesela. Kaçtaydı? 89. Yani şu bölgelerde arkadaşlar, bu bölgelerde 83-85'lerde burada hep teröristlerin saklama kabı içine alınıp böyle kemikleri falan böyle gömülmüş. O plastik saklama kapları var ya, onlarla buraya gömülmüş. Kimisinin ailesi, yakını sahip çıkmış, tekrar memleketine götürmüş. Kimisi de halen burada üst üste kimsesiz olarak. Bir de ailesinin sahip çıkmadıkları var, ne bileyim LGBT üyeleri, işte trans bireyler 3 hafta adli tıpta kalıp sahip çıkmazlarsa kimsesiz mezarlığına gömülen insanların mezarları da burada üst üste birçok kişi yatıyor. Tek bir kişi değil. Mesela şurada kaç, 49 numara. Burada tek bir kişi yatmıyor. Bayağı bir kişi var. 1, 2, 3, 4, 5 bölüm 766'ya kadar gidiyor. Ama dediğim gibi binlerce kişi de üst üste defnedilmiş buraya. Artık öyle ki numaraları şuraya yazmışlar, 185, 184 diye. Ama zamanla kayboluyor. 189, 78 direkt gidiyor. Bak bir tanesinin yakını bulmuş onu. DNA'dan buluyorlar. Kimmiş? Kimsesiz olarak defnedilmiş. Sahibi, akrabası, eşi, dostu bulmuş. Diyora Babaev 2024'te vefat etmiş. Kimsesiz olarak buraya defnedilmiş. Bir kişinin daha bulunmuş. Mezar taşı yapılmış.
Boş açık olan hazır olanlar var ayrıyeten. Buraya da yine kimsesiz vatandaşlar defnedilecek. Şuradan mezara basmadan geçersem. Gel. Oğlum korkma gel. Bakın bura katlı düşünün. Zaten kapatmışlar. Hemen o betonları açıp bir kişiyi daha defnediyorlar. Hazırda bekliyor. Yeni gömülmüş. Yeni gömülmüş, üstü kapatılmamış. Buralar bak hep yeni gömülmüş mesela. Şuralar. En son gömülen kişi de bak bunun da tanıdığı çıkmış. Türkmenistanlı Yoldaşoğlu Şevket 2021'de vefat etmiş. Artık eşi dostu yakını kimse bulmuş. Buraya da bir tane taş yaptırmış. Yoksa kimsesizler mezarlığında. Gel. Abi nasıl geldin? Şu ara mezarlara basmadan gel. Yeni defin. Yeni defin. Nereden gelin? Oğlum şu aradan gel, taş var işte ya. Üf. Mezarı çıkartıp isterse kendi memleketine götürebilir. Tabii mesela burada şu sırada yatan teröristler vardı 200-300 tane. Akrabaları, eşi dostu gelmiş almış memleketine, Bingöl'e, Bitlis'e falan götürmüşler, Diyarbakır'a. Bakın burada defin olmuş etmiş. Şöyle eldivenler kalmış. Üstünde çim bitmeyenler hep yeni gömülmüş. Ya da yakınları tarafından tekrar alınan bedenler, kemikler, organlar. Çıkalım abi buradan ya. Korktun mu? Burası iyi değil. Korktun mu? Psikolojim bozuldu insanlar. Bu kimmiş? Kimse. 697, 96, 95, 93, 92, 91 diye devam ediyor. Birden başlıyor, 799'a kadar devam ediyor. 435. Burası komple kimsesizlerin yatmış olduğu, teröristlerin, vatan hainlerinin de yatmış olduğu mezarlar. Diğerleri de dediğim gibi sahibi olmayanlar, mülteciler, LGBT üyeleri, yani yakını, konuk, komşusu, eşi dostu sahip çıkmayan, adli tıpta 3 hafta bekleyip kimsenin sahip çıkmadığı insanların yatmış olduğu yer. Bir numarayla başlıyor. Şöyle 1 ile başlıyor. 800-900'e kadar gidiyor. Dur bir şeye bakacağım. Buraya ne olmuş? Çökmüş lan. Bura çökmüş. Çökmüş mü? Ha, taşı aşağıdan koydularsa çökmüştür. Burası da arkadaşlar Kilyos'un, İstanbul'un en büyük kimsesizler mezarlığı. Birçoğu zaten buraya defnediliyor. Eğer de sizlerin de öldüğünüzde 3 hafta sahip çıkanınız olmazsa, adli tıp kurumundan alan olmazsa, sizi sahip çıkmazlarsa, gömüleceğiniz yerlerden biri bura olacak. Artık gün batıyor İstanbul'da. Pek videolarda istemiyorum. Abone olup beğeni atmanız çok önemli. Özellikle beğeni atmanız çok önemli. Buraya kadar izleyenleriniz varsa beğeni de atarsanız çok seviniriz. Sinan Atik YouTube kanalından hepinize selamlar. Hazır buraya gelmişken birkaç uğrayacağım yer var. Hepsini peş peşe videoda yayınlayacağım zaten. Semih Çelik olsun, katil Semih Çelik olsun.
Nihal Can'dan olsun. Sinan Bey, videolardan araç aldığınızı doğru söylüyorlar. Doğru mu? Videolardan gelen parayla. Doğru. Doğru mu? Yaklaşık 9 aydır YouTube'dayım. Altına Volkswagen Golf çekmiş. YouTube sağ olsun onca emeğimizin karşılığında senin için de motor almış diyorlar. Kameramanlıktan, doğru mu? Aynen. Tam önümüz kimsesizler mezarlığı arkadaşlar. Baş. Sinan, bu mezar videolarını çekme aklına nereden geldi? Bilmiyorum ki, YouTube'da geziniyordum, bir anda aklıma geldi.